Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün Kingshot'a rafine sistemi geldi ve TG8 geldi arkadaşlar. Artık şehir merkezimizi TG5 yani 5 seviye değil 8 seviyeye kadar yükselteceğiz. Ve bunu yükseltirken neler yapabiliriz? Düşük yatırımlı, oyuna para yatırmayan oyuncular nasıl yükseltebiliyor? Detaylı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Burada bir yukarıda sistemimiz var. Orada Remaining Today var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar yanındaki ünleme. Haftalık işte günlük belirli haklarınız var. Tıkladığınızda burada şans ihtimallerini görüyorsunuz zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane çıkma şansı var. Eyaletinizin günü ilerledikçe buradan daha fazla has altın alabiliyorsunuz. Oyunun ilk zamanlarında ya bu ilk geldiğinde daha az alabiliyorsunuz. Sonra TG8 geldiğinde bu miktarlar artıyor. TG10 geldiğinde bu miktarlar artmaya devam edecek. Bir de süper rafine kısmı var hemen sağ tarafında. Orada da arkadaşlar işte belli bir has altın vererek karşılığında e, bu has altın malzemesinden elde edebiliyorsunuz. 1 ile 20 arası arıtmada işte bir tanesi %65 ihtimal, iki tanesi %25, üç tanesi %10. 21'e 40'a geçtikten sonra ihtimalleri görüyorsunuz. 2 ve 3 vermeye başlıyor. Ama maliyetler artıyor. İlk başta 20 tane arttırırken sonra ikincisinde 50 sonra 100, 130 diye bu şekilde artarak gidiyor. Bizim burada yapmamız gereken düşük yatırımlı ya da oyuna para yatırmayan arkadaşlar haftalık ya da günlük ne kadar kullanması gerekiyor? Asıl önemli olan bu. Sizler için 4 tane güzel tablo ve resim ayarladım. Hem orta yatırım hem yüksek yatırım hem de oyuna para yatırmayan arkadaşlar için detaylı bir şekilde size bunu anlatacağım. Öncelikle size maliyetlerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada maliyetleri görebiliyorsunuz. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz ve herhangi bir grubunuzda Discord ya da Telegram'da paylaşabilirsiniz. Tek tek işte TG 51, 52, 53, 54, 6 olduktan sonra 8'e kadar tüm binalar ve istedikleri malzemeleri karşılığında var. Tabii ki şöyle bir şey var. Hemen size onu da göstereyim. Tüm malzemeleri, tüm binaların hepsini yükseltmenize gerek yok arkadaşlar. Özellikle düşük yatırımlı bir oyuncuysanız diyelim ki piyade kampını TG8 yapacaksınız. Aşağıdaki malzemeleri istiyor ve aşağıdaki malzemeler size yeterli olacaktır. Süvari istiyorsanız istediği şeyler, binalar ve aşağıda istediği toplam maliyetler yazıyor. Okçu için yine binalar ve maliyetler yazıyor. Bu tabloyu da sizler için oluşturdum. Bunun da ekran görüntüsünü alıp sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşıp rehber niteliğinde kullanabilirsiniz. Birkaç tane daha görselim var arkadaşlar. Onları da hızlıca göstereyim. Burada arkadaşlar düşük yatırımlı oyuncular ne yapması gerekiyor? Hemen mesela TG5 yaptığınız şehir merkezinizi tüm binaları TG8 mi yapacaksınız? Bildiğiniz gibi belli başlı formasyonlar ve oynama şekilleri var. Biz buna piyade okçu ya da piyade süvari tarzı ya da eşit bir şekilde götürülen formasyonlar diyoruz. Tamamen kendi oynayış tarzınıza göre düşük yatırım ya da hiç oyuna para yatırmayan arkadaşlar hangi birliği önemsiyorsa mesela öncelikle piyade daha sonrasında okçu yapıp piyade okçu ağırlıklı yapabilirsiniz. Süvari kampını yükseltmenize gerek yok. Ya da aynı şekilde arkadaşlar eğer piyade süvari ağırlıklı oynuyorsanız okçuyu yükseltmenize gerek yok. Malzemelerinizi boşuna kullanmayın. Kesinlikle komuta merkezi, işte savaş akademisi ya da reviri yükseltmenize gerek yok arkadaşlar. İşte sadece sizin için gerekli olan şeyler bir önceki tabloda zaten gözüküyordu. Oradaki tabloda sadece sizden istediği şeyleri yükselterek en az malzemeyle en yüksek verimi alabilirsiniz. Rally liderleri hızlıca tüm askeri birimleri TG8 yapıp en yüksek istatistiği ve en yüksek birimleri alması gerekiyor. Revir ve Savaş Akademisi'ni yükseltmelerine gerek yok. Eğer oyundaki tek rally lideri sizseniz kesinlikle komuta merkezinizi hızlıca yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü rally miktarını, rally boyutunu arttırıyor. Ama sizin dışınızda birkaç tane daha balina varsa bu hemen acelesi yok. Zamanla yayarak bunu şey yapabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Peki arkadaşlar buradaki olayımız ne? Haftanın işte 7 tane günü var. Her gün boyunca ilk çevireceğiniz, rafine edeceğiniz şey size %50 indirimli olarak geliyor. Normalde maliyetimiz 20 has altın. Bugün gördüğünüz gibi 10 has altın. Buna bastığımızda bir tane hemen gördüğünüz gibi bize X1 verdi. Maalesef şansımız çok iyi gitmedi. E, Yan tarafta görüyorsunuz 20'ye çıktı maliyet. O yüzden oyuna hiç para yatırmayan arkadaşlar şunu yapabilirler. Birden fazla taktik var. Hepsini anlatacağım. 7 gün boyunca birer tane basın ve bırakın.
Eğer hasaltınız yoksa, mesela bu hesapta gördüğünüz gibi 200 tane hasaltım var. Elimizde çok fazla hasaltımız yok. O yüzden 7 gün boyunca birer tane yapıp bırakıyorsunuz. Sizin için en karlısı bu. Ama diyelim ki hesabınızda 700-800'den fazla hasaltınız var. 1000'den fazla hasaltınız var. O zaman yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Pazartesi günü geliyorsunuz, 20 tane rafine ediyorsunuz ve çeviriyorsunuz. İlk gün 20 tane basıyorsunuz. Diğer 6 gün salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise %50 imkandan faydalanmak için, burada 21.40 rafineden faydalanmak için arkadaşlar 50 has altın istiyor. Onu %50 indirimle 25'e düşürmüş oluyorsunuz. Ve diğer 6 günde birer kere basıp bırakacaksınız. Yani düşük yatırımlar ama has altını elinde fazla olanlar da pazartesi günü 20 tane, diğer 6 gün birer tane basıp bırakıyor. Bununla alakalı da bir stratejimiz var. Bununla alakalı da size bir tablo yaptım arkadaşlar. Strateji bir dedik. İşte 10 tane, haftada toplam 70 tane kullanıyorsunuz. %50 indirimden faydalanarak. Her gün kesinlikle bir tane yapmanız gerekiyor. Ortalama 70 tane has altın kullanarak, şansınıza bağlı olarak 10 tane arıtılmış has altın elde edebiliyorsunuz. Strateji 2 biraz önce anlattığım arkadaşlar. Pazartesi günü 20 kere çeviriyorsunuz. Diğer günler ise birer tane çevirerek haftalık toplam 540 has altın harcıyorsunuz ve karşılığında ortalama 42 tane malzeme kazanabiliyorsunuz. Ortalama 16 hafta içinde bu kadar malzeme gidecek. Bu tabloyu kesinlikle bence ekran görüntüsü alın, işinize yarayacaktır. Burada da biraz daha orta ve yüksek yatırımlı oyuncular için 8 haftalık bir planlama yaptık. Burada ise pazartesi günü 40'a kadar çeviriyor. Daha sonraki diğer günler birer tane basıyor. Toplam haftada 1390 tane has altın kullanıyor. Ve bunun yanında arkadaşlar 72 adet has altın parçası ya da arıtılmış rafine parçası elde etmiş oluyor. Bu tamamen sizin stratejinize ve elinizdeki malzemelere bağlı. Eğer bir balinaysanız, çok yüksek yatırımlı bir oyuncuysanız, size şunu tavsiye edebilirim. Özellikle bu KVK'dan önce geliyor. Ne kadar hasılatınız olursa olsun bir haftada ya da 2 haftada tüm binaları yapamıyorsunuz. 100 tane haftalık zaten rafine etme şansınız var. O çok fazla yüksek yatıran oyuncular ee, haftanın ilk günü gelip toplamda 94 tane birinci gün, 94 tane rafine edecekler. Diğer 6 gün ise birer tane yapıp %50 indirimden faydalanacaklar. Onlar için de en karlısı o. Burası bayağı maliyetli ama Helios'a göre biraz daha iyi. Bence öncelikle Helios'a gitmeden önce, Helios'a ilerlemeden önce şehir merkezinizi 8 seviyeye çıkarmaya çalışın. Özellikle kamplarınızı, dediğim gibi, hangi formasyona uygun gidiyorsanız onları 8 seviyeye getirip o yeteneklerden faydalanmaya çalışın. Evet arkadaşlar, şimdi TG3 olduğunuzda size sağ tarafta bir tane özel TG yeteneği açılıyor ve bizim için gerçekten bu çok çok değerli. Ve her TG seviyesini yükselttiğinizde askerlerinizin saldırısı, savunması, öldürücülüğü ve sağlığının birim olarak artışlarını görebiliyorsunuz. Helios'a kıyasladığımızda Helios tabii ki çok çok güçlü bir birim ama düşük yatırımlı bir oyuncunun Helios açması bu oyunda inanılmaz zor. O yüzden arkadaşlar öncelikle TG8 ana hedefimiz. TG5'te level 2 yeteneğimiz geliyor ve o yeteneğimiz, yukarıda verdiği yeteneğimiz gelişiyor arkadaşlar. En sonunda TG8'de ise gelen yeteneğimiz bu. Her askeri birimin farklı yeteneği vardır ve bu farklı birimlerin geliştirmeleri de farklıdır. TG10 geldiği zaman oyuna buradaki yetenekler bir üst seviyeye gelecek ve burada verdiği ihtimaller artacak. O yüzden bizim için hem şehir merkezi hem de askeri binalarımızın TG seviyesi oldukça önemlidir. Bu videoda her şeyi anlatmaya çalıştım. Bu arıtma işlemini yapabilmeniz için şehir merkezinizin TG5 olması gerekiyor. Bilginiz olsun. TG5 değilseniz arıtma kısmı açılmıyor diye biliyorum. Umarım yanlış bir bilgi değildir. Videonun altında yorumlarda yazarsınız. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın demeyi videonun başında unuttum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü çok değerli ve çok önemli bir video. Yaptığım resimleri de istediğiniz gibi ekran görüntüsü alıp her yerde paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.